Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda papatyalarla bezenmiş çok güzel bir büstiyer çalışacağız. Bunun için öncelikli olarak kup yapımını anlatacağım. Elimde gördüğünüz gibi polyester bir ipliğim var ve 2 milimetre tığ kullanıyor olacağım. Sizler de dilediğiniz iplik ve ürün bilgisindeki tığ numarasıyla uygulama yapabilirsiniz. Öncelikli olarak zincir çekerek başlıyorum. 26 tane zincir çekiyorum. 7 milimetre toplam olacak zincirimizin uzunluğu. İpinizin kalınlığına göre bu sayı artabilir ya da azalabilir. Ve yine kupumuzun bedeni medium olacak. Zincirlerimizi çektikten sonra geriye dönüp her bir boşluğun içerisine birer tane sık iğne yapıyoruz. Uca kadar böylelikle devam ediyoruz. 26 zincir çektim. 26 tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçta çektiğim sabitleme zinciriyle birlikte siz sabitleme zincirini boş bırakmak istiyorsanız 27 zincir, yani çektiğiniz zincir artı bir zincir ekleyerek de toplam sık iğne sayısını elde edebilirsiniz. Klasik lastik örgüsü yapacağız. Bununla alakalı daha önce bir video paylaşmıştım. Ben lastik örgüsü büstiyer olarak da o videoyu da izleyebilirsiniz detaylı olarak. Açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım linkini. Şimdi 3 tane zincir çekerek modelin kurumuna başlıyorum. İlk boşluktan batıyorum. Tığımı ikinci boşluktan çıkartıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığ arkadan batıyorum. Takip eden boşluktan batıp bir sonraki boşluktan çıkartıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Tığı bu sefer önden batıyorum. Bir sonraki boşluktan çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani tığı bir tane sık iğneye önden doluyorum. Bir tane sık iğneye arkadan doluyorum. Ve her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşe noktasına kadar devam edeceğim. Tığımı bir sefer önden batacağım. İkili trabzanımı yapacağım. Tığımı bir sefer arkadan batacağım ve ikili trabzanımı yapacağım. Köşe noktasına geldiğimde buraya 2 tane normal ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Burada arttırmalar hep sabit olacak. Köşe boşluğuna geldiğimde boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzanla arttırmamı hep bu noktadan yapacağım. Şimdi bakın, karşı tarafta tığ arkadan battığım trabzanda, bu tarafta da yine tığ arkadan batarak ikili trabzan yapacağım. Tığ önden battığım trabzanda yine tığ önden batıp bir tane ikili trabzan yapacağım. Yani arkadan batıp yaptığım ikili trabzanlar karşılıklı gelecek. Tığ önden battığım trabzanlar da yine karşılıklı gelecek şekilde olacak. Bakın burada tığ önden batmışım. Yine tığ önden batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Hemen takibine bir tane tığ arkadan batıp ikili trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar yine tığ bir sefer önden batıyorum, bir sefer de arkadan batıyorum. Tığ battığım noktalara dikkatli bakmanızı burada rica edeceğim. Çünkü karşılıklı noktaların gelmesi, birbirine tam oturması gerekiyor. En son boşluğun içerisinde bir tane normal ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi buradan sonrası artık hep aynı devam ediyor. Arkadan battığım trabzanlarda tığ arkadan batıyorum. Önden battığım trabzanlarda yine tığ önden trabzanın üzerine batıyorum. İkili trabzanlar örüyorum böylece orta noktaya kadar. Ve bu örgüler üst üste gelerek lastik görüntüsünü oluşturuyor. Daha kalın bir kup elde ettiğiniz için içerisine herhangi bir poşet dikmenize gerek yok. Kendi kendine gayet güzel, içini göstermeyen bir kup haline geliyor. Şimdi sayalım. Saymanın en kolay arttırma noktalarından olacak. Buradaki delikleri sayacak olursak toplamda ben 11 tane delik, 11 sıra örüyorum. Bunu siz yine istediğiniz açıklığa göre arttırıp azaltabilirsiniz. Köşe noktasından 3 tane zincirle delik sıramı oluşturacağım. Köşe noktasına batıyorum ve yine bir köşe oluşturacak şekilde bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada
trabzanların başlangıç ve bitiş noktaları var bakın. Düğümcük şeklinde. O noktaların her birine bir trabzan, araya bir zincir. O noktaların yine her birine bir trabzan, araya bir zincir şeklinde bir delik, bir trabzan, bir delik, bir trabzan oluşturuyoruz. Bakın şöyle de göstereyim. Düğüm oluşan noktalara batıyoruz. Bu kupun alt kısmı için geçerli. Yanlarda zaten o V şeklimiz, başak şeklimiz olduğu için onda direkt başakları sayarak devam edeceğiz. Alt kısımda da trabzanların başlangıç ve bitiş noktalarını kullanıyoruz. İkili trabzanlarımızı sabitlemek için. Köşeye kadar böylece devam ediyoruz. Deliklerimizi yapmaya. Köşeye geldiğimizde de yine araya bir zincir çekip aynı noktaya bir kez daha batıyoruz. Ve köşe üçgenini oluşturuyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi bir boşluk atlayıp ikinci boşluktan devam ediyoruz. Benim ikinci boşluklarım arkada kalan trabzanlara denk geldi. Önde kalan trabzanın boşluğunu atlayıp arkada kalan trabzana batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden arkada kalan trabzanın yine üstüne batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak yine üst köşeye kadar devam ediyorum. Bu kenarı da böylece örüp bitireceğim. Ve diğer kenarımda iki kupun birleştirmesini yapacağım. İsterseniz daha ara kısım açık dursun derseniz direkt üçgen noktalarından birleştirebilirsiniz. Ben biraz daha kapalı dursun istediğim için 6. trabzanı sayıyorum. Yani karşıdaki 6. trabzandan bakın şu şekilde birleştirme yapmaya başlıyorum. Klasik delik birleştirmeyle devam ediyorum. Yani ilmeği kaydırıp bir zincir çekip karşı tarafta ikili trabzan yaparak. Şimdi görselde de daha iyi göreceksiniz. Trabzanın tepesine battım. İlmeğimi kaydırdım. Ve hemen yandaki arkada kalan trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Takip eden trabzana sağ tarafta kalan kupta ilmek kaydırdım. Sol taraftaki kupa ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi kaydırdım. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Trabzanın üzerine ilmeğimi kaydırdım. İpimi doladım. Takip eden arkada kalan trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım ve bunu son kenar, son köşe noktama kadar devam ettim. Bakın. Güzel bir dikişle birleşmiş oldu. Şimdi artık papatyalar ekleyeceğiz. Bu kupu istediğiniz bralet süslemesinde aslında kullanabilirsiniz. Ve altına da pek çok model çalışması yapacağım videolarda çalışacağım. İlerleyen zamanlarda basit bir papatya ekleyeceğim. Bunu isterseniz siz dışını sarı içini beyaz da yapabilirsiniz. Ben tam ters renk kullandım. Öncelikli olarak sihirli halkamın içerisinde bir zincir çekiyorum. Halkamı sabitliyorum ve 12 tane sık iğne örüyorum. Papatyamın göbeğini elde ediyorum. 6 tane yaprağım olacak. Ve braletin alt kısmında toplam 13 tane papatya kullandım. Boyundan bağladım ben. Boyun bağı içinde. Toplam yine omuz ve boyun kısmındaki bağ içinde 12 tane papatya ördüm. Papatya sayıları da yine boyun kısmınızın uzunluğu, üst beden uzunluğunuz ve yine alt beden uzunluğunuza göre değişecektir. Buraları ölçerek ve deneyerek devam ederseniz çok daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Göbek noktasında son sık iğnemi başlangıç noktasına ilmek kaydırmayla sabitledim ve ipimi koparttım. Yeni rengimi sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine tığma ipimi 2 sefer dolayarak 2 tane üçlü uzun trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa yine tığma ipimi 2 sefer dolayıp 2 tane üçlü trabzan yapıyorum.
3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum ve ilmeğimi kaydırarak yaprağımı sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi 2 sefer doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıp yine tığma ipimi 2 sefer dolayıp 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi 2 sefer doluyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. 2 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Tığma ipimi 2 sefer dolayıp 2 tane 3 trabzan örüyorum. Şimdi buradan birleştirmemizi yapalım. Tam orta noktaya tek kanattan birleştirme yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi 2 sefer dolayıp takip eden boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve diğer 3 yaprağı da yine bağımsız şekilde örüyorum. Ve bakın bu şekilde ilk papatyamı eklemiş oluyorum. Sonraki papatyaları üstte kalan tek yaprağımı 6. trabzana bağlıyorum. Diğer 2 tane yaprağı da yandaki papatyanın yapraklarına bağlıyorum. Sonrasında boyun kısmında da yine 2 tane yapraktan bağlantı yapabileceğiniz gibi benim gibi bakın dikerek de birleştirebilirsiniz. Toplamda 9 tane braletin alt kısmına papatya denk geldi. 2'şer papatya daha yanlara diktim ve tam orta noktasından da her iki yana 70'er zincir çekerek bağlama noktasını yaptım. Ve son görüntümde görselde olduğu gibi isterseniz altına bir sıra daha papatya geçebilirsiniz. Arka kısmına çıt çıt dikebilirsiniz. Ya da daha farklı renk kombinleri uygulayabilirsiniz. Umarım benimle birlikte örüp keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.